Katla sığsın çantana, aç kılıf yap telefonuna, ayçiçek motifli telefon çantası örüyoruz. Öncelikle açık renkli kahverengi ipi kullanıyorum. Sihirli halkanın içerisinden kilitliyorum. 1-2 zincir. Tığın başına alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. İkili trabzan örüyoruz. Toplamda 12 adet ikili trabzan olacak. Sıkıştırıyorum halkamı. Nasıl bitiriyorum onu göstereceğim. Tığımdan ilmeğimi çıkarttıktan sonra zinciri 1 olarak saymıştık ama ona batmıyoruz. Yanındakinden arkadan geliyorum. Öne geçiyorum. İlkine batmıyoruz sayımız artmasın diye. Geldiğim ilmeğin içinden tekrar arkaya alıyorum. Ve kesintisiz bir bitiş yapıyoruz. Şimdi koyu renk kahverengi ipimizle herhangi bir yerden alıyorum, ipimi kilitliyorum. 1-2 zincir. Tığın başına alıyorum. Aynı yerden ikili trabzan örüyorum. 2 tane oldu. Bir sonrakine 2 tane. Bütün ilmeklere çift ikili trabzan örüyoruz. 12 olan sayımız 24'e çıkacak. Şimdi sarı renkli ipimizle yapraklarımızı yapmaya başlayalım. Herhangi bir yerden ipimi alıyorum, kilitliyorum. 1-2 zincir. Aynı yere ikili trabzan. İkisini bir, ikisini bir. Tığın başına alıyorum. Aynı yere üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bakın şurada çevirdiğinizde en dipteki kesik çizgiden alarak sık iğne ile birleştireceğiz. Tepesini yapmış olduk. Tığın başına alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmekten bir tane üçlü trabzan. Aynı yere bir tane ikili trabzan. Şimdi 1-2 zincir. Aynı yere ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde yaprağımızı çalışmış olduk. Şimdi diğer yaprağa nasıl geçeceğiz? Bir sonraki ilmekte bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Burada 2 tane ile yükselmiş oldum. Yanına ikili trabzan. Aynı yere yine üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sonraki ilmeğe üçlü trabzan. Aynı yere ikili trabzan. 1-2 zincir, aynı yere ilmek kaydırmayla birleştirip aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi yapraklarımızı tamamlayalım. Arka taraftan nasıl ikinci katmanı oluşturacağız görelim. Şimdi tamamladık. Dönüp son sık iğneyi yaptıktan sonra bir tane kilitliyorum. Bu yaprağın ortasına şu ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın yaprağın ortasına gelmiş olduk. Diğer yaprakları iki yaprağın ortasına çalışacağımız için yuvaları burada açacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağın 2 tane ilmekte çalışmıştık. İlmeklerin tam ortasındakilerden alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tam ortasından alıyorum, sık iğne ile birleştiriyorum. Buralarda yuvalar oluşturmuş oluyoruz. Tamamlayalım. Diğer tondaki sarı ipimizle devam edeceğiz. Alıyorum, sabitliyorum. 1, 2 zincir. Şimdi aynı yere ikili trabzan. Tığın başına alıyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tepeden sabitliyorum sık iğne ile. Üçlü trabzan. İkili trabzan, 1-2 zincir. Şimdi aynı boşluğa ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir sonrakine sık iğne ile geçiyorum. İki yaprak arasına bir tane çalışmış olduk. Şimdi bütün boşluklarda aynı işlemi tekrar edeceğiz. Tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 yaprağımız var. Aşağıda da aynıydı. Şimdi bu yaprağa geçtik. Yine aynısı ama sayımız farklı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki yaprağı sık iğne ile birleştiriyoruz. Altta 4 çekmiştik. Şimdi 5 çekiyoruz. Yine yuvalar hazırlayalım. Şimdi yeşil renkli ipimizle de yine aynı işlemlerle yuvaları dolduracağız ve 3. sıra yaprağımızı tamamlayacağız. Çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi kalıp bölümünü yapalım.
Göstereceğim bu teknikle çok güzel çantalar çalışabilirsiniz. Pamuklu iple çalışmak zorunda değilsiniz. Kağıt iple de olur, polyester iplerle, çeşitli iplerle, istediğiniz iple de deneyebilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek bir taban hazırlıyoruz. 20 zincir çektim. 6 santim uzunluğunda. Kendiniz belirleyebilirsiniz uzunluğunu da. Şimdi tığın başına alıyorum. 3. zincirden başlayarak zincirimi de yan çevirdim. Kesik çizgilerden alarak öreceğim. 1, 2, 3 tane aynı yere ikili trabzan örüyorum. Baştaki ilmeğe kadar her birine bir tane ikili trabzan örelim. 16 tane ikili trabzan. Son zincirin içerisine de yine 5 tane ikili trabzan örüyorum. Ve dönüşü tamamlıyorum. Başa kadar ilerliyorum. Her birinin bir karşılığını bir tane. Bu kez bakın şöyle çevirdiğinizde zincir görüntüsü var. Zincirin diğer tarafına örmüş olacağız. Her iki tarafını da alalım ilmeklerin. Boşluk bırakmadan çok güzel bir taban hazırlamış olduk. Başlangıçta aynı yere 3 tane batmıştık. Şimdi buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere 2 tane trabzan, ikili trabzan örmüş olduk. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine 2 tane. Ve her birine bir tane örerek devam ediyorum. Toplamda 16 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakinde bir arttırma. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine bir arttırma. Şimdi başa kadar bütün ilmeklere bir tane ikili trabzan. Başa kadar geldim. Bir tane arttırma. Bir tane örüyorum. Ve sırayı tamamlamış oluyoruz. 3 tane burada, 3 tane de burada arttırma yapmış olduk. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ve modeli nasıl kuruyoruz onu göreceğiz. Henüz kanalıma da abone olmadıysanız ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Kanalıma üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Üyelere özel içerikler paylaşıyorum. Videoları önceden izleyebiliyorsunuz. Üyeler özel paylaşımlarımı rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Şimdi modeli nasıl kuruyoruz görelim. 3 zincirle yükseliyorum. Bu bulunduğum zincir. İlk trabzan diyebiliriz. Bunu atlıyoruz. Bir sonrakine tığımı önden arkaya, arkadan tekrar öne getiriyorum etrafından. Buradan ilmek alarak ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına alıyorum. Bu kez şöyle arkaya gönderiyorum. Atladığımız ilmekten ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Hemen bir tane daha yapalım. Bir tane atlıyorum, bir sonrakinden alıyorum, ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına alıyorum. Atladığım trabzanın tepesinden alıp ikili trabzanımı örüyorum. Bunu isterseniz üçlü trabzanla da yapabilirsiniz. Bu modele dokusu çok benzeyen bir farklı bir model daha var. Onu da kupa kılıfında kullandım ben. Ekleyeyim, kullanmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ondan da faydalanmış olun. Şimdi istediğiniz uzunluğa erişinceye kadar aynı modeli döne döne öreceğiz. Altı sıra boyunca ben modeli örmeyi tercih ettim. Üzerine file nasıl örüyoruz ona geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane atlıyorum. Buradaki boşluktan batıyorum ve sık iğne ile birleşiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Boşluktan sık iğne ile birleştiriyorum. Döne döne örelim. Telefon boyunca örebilirsiniz ve kenar kısmını nasıl tamamlayacağız görelim.
Birinci sıranın üzeri model kurduğumuz yerden ölçüyorum. Esnememiş haliyle 13 santim. Tabii telefon koyduğunuzda ağırlıkla esneyecek. Telefonun eni ve yüksekliğince de ayarlanmış olacak. Şimdi öncelikle tüm boşlukların içerisine sık iğneyle dolduruyoruz. 2 ve 3. Zaten bir tanesiyle birleşmiştim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sonuncuyu da çalıştım. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye gönderiyorum tığımı. İlmek alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ters sık iğnelerle sık iğnelerin üzerini dolduruyoruz. Bir geriden ipimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Diğer ayçiçekli tariflerimi de kanalımda bulabilirsiniz. Sıradaki ayçiçekli projemiz ne olsun? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.